Olmadı dostlar. O göreve başka zaman döneceğiz. Yani geliştirmemiz lazım kendimizi. Yemek falan almak lazım. Olmuyor böyle geberip gidiyoruz yani. Oyunu bir de kolayda da açmadık. Üzgünüm. Yani burayı kesersem de çok anlamsız olacak. Sizi biraz zaman kaybına uğrattım, kusura bakmayın ama hak verirsiniz ki hile de yazmak istemiyorum. O yüzden böyle bir şey seçtim. Kitaplar 10 sene öncesi falan oldu. İyi, kitaptaki yan hikayeleri arada mı? Peki kitapları okuyup oyunlar oynamak mı? Oyunlar oynadıktan sonra mı kitap mı? İnsanların bu görevde zorlanmasını izlemeye bayılıyorum. İyiymiş. Tamam, bunlar var. Yiyecek içecek var. Biraz daha alalım ama galiba para yok. Aynen. Kontrat yapalım o zaman. Olmayacak bu böyle. Kontrat da yok ki. Biraz haritayı keşfe çıkacağız o zaman. Şu ablayla konuşalım. Bir abla dikiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel ya. Ben bu arada oyuna mod yükledim, tavsiye ederim. Modda çok daha güzel oluyor. Kitap okumaya veya ağır kitap okumaya alışık değilsen önce oyun sonra kitap. Yok, hikaye kurgusal olarak sormuştum. Abi ben yatıyorum, iyi geceler olsun, kendine çok iyi bak, yarın yine görüşürüz. Yanlış yola gitmişim ki abi. Ben 15 küsur mod kullanıyorum. İyi. Sen iyi bitirmişsin zaten dostum evreni. Düz gideceğim işte. My sweet boy, have mercy. Help an old feeble woman. What's wrong? T'other night blasphemers pox taken profane the shrine to Verna the Merciful. Shrine's gotta be repaired, else Verna will take umbrage. Our cows will croak, our kitties will be covered in warts, and our dogs will get the mange. Warts and mange? Sounds dangerous. Fine, I'll help you. Neleri? Kınları siyah yapan bir modum var. Şu göreve benzemiştim, çok uzaklarda. Done. The good gods have sent ye to me. Someone to repair their shrines from this day on. Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood, just not my specialty. Fighting evil, that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. Fine. I see any damaged shrines, I'll take care of them. Won't go out of my way, though. Nothing's out of the way in these parts. And the gods will guide ye. Not this! Not again! Benekli berbat desenleri kaldıran birkaç modum var. O kadar kötü durmuyor ya, sanki. Duruyor mu? Mersin'den selamlar bu arada. Selam, nasılsın? Hoş geldin. Benim biraz çenem düşüktür. Azıcık çok konuşuyor olabilirim de saygısızlık etmiyorum değil mi? Hiç konuşmuyorum. Yok dostum, hiç önemli değil. Kafana göre. Biz zaten her akşam Witcher'a giriyoruz. Gelebilirsin her akşam. Muhabbet edebiliriz. Sıkıntı yok. Başlarda RDR açıyoruz. Sonra Witcher geçiyorduk. Şimdi RDR'ye bir hafta önce bir page geldi. Beni sürekli oyundan atıyor o page yayındayken. O yüzden başka oyun oynayıp yine geceleri Witcher'la devam ediyoruz. Yani saygısızlık değil. Yok. Estağfurullah.
Tabii o kadar zaman harcamışsın, öğrenmişsin, etmişsin. Tabii ki paylaşmak istiyorsundur, doğal. Ben acayip bir şey yok yani onda. Ben bu arada son depremlere bakacağım o yüzden. Yayın duruk. Abi modların işi falan oluyor. Bir şeyle uğraşıyor oluyorlar o an. O yüzden sürekli yazmıyorlar. Genelde onlar da izlemeyi tercih edenlerden. Çok insan gelip gitmediği için yayınlarımıza ortalık biraz sakin olunca onlar da rahat tabii. Normal yani, doğal olarak. Ya ben istiyorum. Değil mi? Bu arada sen hissettin mi depremi, mod arkadaşım? Bayağı vurdu çünkü yani. Hissetmiş olman lazım. Abi son 3 haftadır merkez üstü burası. Tam burada oluyor yani. Merkez üstünde oluyor. İnternet mi gitti ya? Bakayım. Yok, Twitch'e giriliyor. Merkez üssü buraydı. Belli yani. Sertti çünkü. Yunanistan diyor, en son 3,5 orada olmuş ama oranın 3,5'u buraya gelmez. Yok Bursa dostum. Maalesef. Maalesef. Öyleyimdir kendi adım. Mod arkadaşım, sana diyorum, alo. Sen hissettin mi? Sen de buralarda oturuyorsun. Her şey fazla normal. Bence her şeyin normal olması en iyisidir. Orta yol. Kar bile yağmıyor. Ege'ye yağmıyor zaten. Yağıyor mu ki? Nasıl yok ya? Mükemmel vurdu geçti ha. 3,5'tan fazlaydı bence. Ama kısaydı. Çok kısaydı yani. Abi İstanbul'da 6 oluyor, hissediyorsun. O da azıcık bir şey. Eninde sonunda çıkıp gideceksin zaten abi oradan. Ölene kadar Mersin'de yaşamayacaksın ya. Manisa mıydı? Mersin miydi? Kusura bakma, unuttum, hemen bakacağım. Mersin. Heh. Eninde sonunda ayrılıyorsun bir şekilde. Sıkıntı tekrar geri dönmemek. Evet, ona bakıyorum ben de ama Balıkesir'de olmuş 5. 4,9. İyi geldi buraya da ama. Dur bizimkilere söyleyeyim, geleyim. Bir tane kız vardı. Deprem oluyor diyordu ama deprem olmuyordu falan. Arkadaşlar şu an deprem oluyor, ne yapacağız falan. Ama her şey böyle, arkasında mesela şey var. Kitaplar var. Kitaplar böyle duruyor, hiç kıpırdamıyor böyle falan. Hayatımda bir kez deprem hissettim ben. Onda da olduktan 10 dakika sonra anlamışım. Çok garip değil mi ya, yerin sallanması? Ben hepsi şaşırırım. Ya işte böyle katman katman ya. Böyle bir şey oluyor, o da titriyor, düşüyor falan öyle. Acayip şeyler oluyor yerin altında. Bir... Çok derinde değil bu. 5 kilometredeymiş. Abi evin iyiyse korkmayacaksın. Yani
Yapacak bir şey yok çünkü o an. Büyük olmasın da o büyükler problem. Coğrafyada görmüştük de 48 almışım bir adadır. Ya biraz da merakla ya. Bir gün merak edersin nasıl oluyor diye oturur 2 video izler, 2 makale okursun anlarsın sen de. Öyle ben de çok bildiğimden söylemiyorum yani. Ben de böyle böyle tarif ettim abi depremi. Geçmiş olsun Niko. Eyvallah sana da geçmiş olsun. Hissetmen gerekiyordu. Balıkesir'de olmuş. Sana daha yakın. Lambam sallandı ya. Tribe girdi bu. Ben yatağa geçiyorum. Gelin. Tamamdır. Tamam, artık oyuna dönelim ya. Yapacak bir şey yok. Ve gidelim kontrat falan bakalım. Olmayacak böyle çünkü. Giddy up. Kızıl göz. Hadi başlayalım. Evet. Ufak bir depremin ardından tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görevden çıktım çünkü ne yemek var ne bir şey. Adam akıllı hiçbir şey yapamıyorum. Girip girip sürekli ölüp deli olmaktansa bir tık başa aldık. Göreve girmeden öncesine. Biraz kontratları kasalım, biraz yan görev yapalım, güçlenelim, paramız olsun. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz zaten. Ben o kadar ilerleyeceğini unutmuşum hikayenin. Orada ben konuşup çıkarız zannediyordum. Ki çıkar mısın diye sordu. Ben inatla da çıkmadım. O ayrı bir mesele de. Yani bakalım. Valla bizim oyunun depremde garip bir çekim var. Kuzen depremde sen düşün. Allah Allah. Allah yerden başla. Go, go. Bu level düşük ya. Lightning Neyse bakalım. strike. Böyle bir şey ilk defa hatırlıyorum. Görüyorum, hatırlıyorum yani. Witcher akıyor abi. Yani Red Dead oynuyoruz sanırım. People! on fire! Don't kill me! Baron set the stables afire! Hi! All of you! Bu bir görev mi ya? It's burning! Run for your life! Am I prone invisible? Ben ilk önce yan görevleri yapıp sonra da ana göreve dalan biriyim. Ya o da güzel bir yöntem. Sonuçta ana görevde çok da zorlanmıyorsun onu yaptıktan sonra. Güzel olan orantısızlık. Altta. Ben onu altta okuyorum. Normal zamanına göre. Hayatında öldüğünde hayatını kaybetti onu çarptı. Bak. Ha, yanlış şeyi kapattım. Dövüşçüler. Aa gidelim dövüşelim, tamam. Kontrat varmış. Hortlak yaratık ve bunlara benzeyen bir şeytan köyünde. Tamam. Tamam. At yarıştırıyorlarmış bir de. Tamam. 8. Bunu da yapamam ki. Çok kötü ya.
calm him down. Oswin! Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable! We've got to save him! He'll burn alive! Him and the horses! See what I can do. Hurry now! Quick! Looks like rain. İyiliksever Gerald ha. Damn it. Lots of smoke. Gotta hurry. Bunu yapmazsam olmaz. Nasıl geçeceğim? Over here! Can't get out! Roof collapsed! Coming to get you. Öldüm lan. Oo reisim hoş geldin dostum, iyi seyirler. We've a hero in our seviye olman midst. lazım ama ben 45'te The bitirdim. Vay helal. horses! Neyse, Why, bir I'm şey değil. prepared to forgive you the drubbing you gave those pricks at the crossroads. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Ah! Baronu mu döveceğiz? I see you, mighty prick. They ran from you, didn't they? Lying prick! Sağ ol, bak minik bir sürpriz yapacağım. Hadi bakalım. Merak ettim. We need to talk. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. You knew they had run away from the start.
Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Gotta admit, I do think you're a prick. Not because you couldn't control them, but because you drove them away. What? Don't play the idiot. You gave them no choice. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. Mutations worked then.
But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob. A guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Still not sure what to do. Whatever you decide, we must put an end to my child's suffering. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that.